Merhaba dostlar. Yine bir akşamda beraberiz sizlerle. Şu an burada beni izleyen herkese hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, bugün Cuma akşamındayız. Ve 25 Şubat'ı konuşacağız. 25 Şubat'ta gökyüzünde neler olacak? Nasıl enerjiler var ve bizim için o güzel, bizim için olumlu saatlerimiz neler, hangileri onlardan bahsedeceğim. Umarım her şey istediğiniz gibi gönlünüzce inşallah ilerler diyorum. Evet arkadaşlar, bugün biliyorsunuz sabah saat 1 saat kadar ay boşluktaydı, saat 10-11.30 aralığında, 11.28'e kadar. Sonra da Boğa burcuna geçti. Şimdi bugün şöyle bir enerji aktif olmuş olabilir. Evet, ay Boğa burcunda biraz daha maddi manevi güvenlik ihtiyacımızı getirdi ama şimdi gökyüzünde Jüpiter ve Venüs biliyorsunuz şu anda pırıl pırıl birlikte görünüyorlar. Dün akşam gösterdim size. Parlıyorlar. Bu bize biraz atalet duygusu getirmiş olabilir. Yani tembellik, hiçbir şey yapamama gibi bazı eğilimlerde olmuş olabilirsiniz. Bunun farkında olmak gerekiyor. Şimdi Ay Boğa burcunda olduğu için şimdi cumartesi ve pazar da benzeri etkiler altında olabiliriz. Çünkü ayın biliyorsunuz yönetici gezegeni Venüs. Venüs ve Jüpiter'le beraber ne yapıyor? Herhangi bir konuda da olsa böyle bir rahatlık getiriyor ya, bir rehavet getiriyor. Dolayısıyla da bazen herhangi bir işi, bir sorumluluğu, bir görevi, yapmamız gereken bir durumu yerine getirmekte bizi geri planda bırakabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Özellikle ayın Boğa burcundan geçtiği ve tabii yönetici gezegeninin aldığı açılar, yaptığı pozisyonlarda böyle bir tembellik halinde olmuş olabilirsiniz. Yani günü neredeyse hiçbir şey yapmadan da geçirmiş olabilirsiniz açıkçası. Şimdi cumartesi günü böyle benzer etkiler daha çok olabilir. Çünkü bugün gökyüzünde hiç açısı olmayacak ayın. Evet, ay Boğa burcunda, fakat tamamıyla açısız ilerleyeceği için, herhangi bir yere temas etmeyeceği için ne yapacak? Bizi yine böyle benzer etkilere düşürebilir. Mesela sadece bir tane açısı var. O da saat 14, 24, 15, 25 aralığında. Bunun etkisi aslında 11, 12 gibi başlar. Uranüs'e kavuşacak. Onun dışında herhangi bir temel açısı yok. Şimdi Ay Uranüs'e kavuşacak, ne yapacak? Bizim biraz böyle bir şeylere, yeni bir şeylere daha doğrusu itilmemiz söz konusu. Ne yapmamız gerekiyor? Biraz farklı konulara eğilmek, farklı şeyleri düşünmek, yeni bir şeyler hayatımıza sokmak. Bunlar her yönde olabilir bu arada. Şimdi Merkür nerede? Hala Kova burcunda. Yine Merkür de burayı desteklediği için Uranüs'e de zaten karesi var. Ay da burada ne yapacak? Buraları çalıştıracak. Mesela şu an bir sorumluluğunuz var, bir göreviniz var, herhangi bir üzerinde çalıştığınız veya düşündüğünüz bir şey var ya da düşünmeniz gereken. Mesela bunlarla ilgili yeni bir şeyler gündeme getirebilirsiniz. Düşünebilirsiniz, planlayabilirsiniz açıkçası. Bu anlamda çok doğru çalışacaktır. Biraz daha kendinizi ileriye taşıyacak. Veya mesela bir iş projesi, bir iş planı var diyelim ki önümüzdeki hafta ile ilgili. Bununla ilgili çok daha geniş, çok daha kapsamlı ve daha yaratıcı gelişmeleri hayatınıza sokabilir. Bunun yanı sıra ne yapabilir? Yani bunun dışında ne yapabilir? Saat 14, 24, 15, 25 arasında. Tabi Ay Uranüs'e kavuşacak ya, sürprizler getiriyor. Belirsiz şeyler getirebiliyor. Ani, dürtüsel gelişmeleri hayatımıza sokabilir. Heyecan yaratacak durumlar olabilir. Veya mesela yarın bir planınız var, yani cumartesi günü. Ve aniden koşullar elimizde olmadan değişiklikler yapma durumu olabilir. Yani o akışı değiştirmemiz gerekebilir. Böyle bizim duygusal olarak da huzursuz edebilecek durumlar da olabilir. Fakat benzer durumlara da getirecektir. Zaten 2 gündür söylüyorum ben, cumartesi, pazartesi biraz böyle yer hareketleri gibi sarsıntılar, artçılarla ilgili biraz daha güçlü artçılar hissedebiliriz. Burada temkinli olmak gerekiyor. Özellikle bu saatlerde, yine pazar günü için de benzer şeyleri söyleyebilirim. Hatta pazartesiye sarkan da günlerde var. Çünkü niye? Ay Boğa burcunda ve tüm yıl, 2 yıldır yaşadığımız tüm tutulmaları, dolunayları,
Son yaşadığımız zaten Aslan Dolunay'ında biliyorsunuz ve önümüzde yaşayacağımız 5 Mayıs'ta yaşayacağımız yine ay tutulmasında derecesinden geçecek. Buraları da tetikleyecek. Çok önemli, güçlü bir şey olacağını sanmıyorum. Ancak yine de aklımızda bulunması gerekiyor. Tedbirli olmamız gerekiyor. Bunu bir daha hatırlatmak istedim. Şimdi olumlu yönden bakarsak başka neler olabilir bugün? Genel itibariyle şöyle haritamı ben açtım. Siz orada izliyorsunuz, görmüyorsunuz ama ben şöyle baktığımda ne yapıyor şimdi? Ayın fazı büyüyor. Biliyorsunuz hilal şeklinde şu anda. Ayın fazı büyüdükçe de bizim şu anda mevcut koşullar, gündemler, duygular, konular neyse onlar yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Ay büyüdükçe, olgunlaştıkça, dolunay fazına doğru ilerledikçe ki 7 Mart'ta bir Başak Dolunay'ına doğru gideceğiz biliyorsunuz önümüzdeki hafta sonu. Dolayısıyla da biraz daha böyle belirgin, daha netleşebilir bazı şeyler bizim gündemlerimizde. Peki ülkeyle ilgili, yaşadığımız bu büyük afetle ilgili, yaralarımızı sarma çabası ile ilgili ne zaman daha net, daha somut bir şeyler görürüz derseniz onları da işte bu 7 Mart ve civarı günlerde yaşayacağımız o Başak Dolunay'ı var ya, işte o günlerde biraz daha somut sonuçlara doğru ilerleyebiliriz. Daha böyle gözle görünür neticeler alma zamanı olarak o zaman hepimizin gündemine gelecek zaten. Yaşarak göreceksiniz. Bu arada şimdiden mesela hepimiz şuna bakmalıyız. Başak Burcu bilen arkadaşlar baksınlar. Yükseleni Başak, Ay Burcu, Güneşi Başak veya Başak Burcu'nda çok stelyumu olan dostlar. Şimdi Dolunay'a doğru gidiyoruz. İşte o alanlar her gün böyle geçtikçe şey yapacak, güçlenmeye başlayacak ve Başak Burcu'ndaki Dolunay'da bu alanlar etki alacak. Daha belirgin sonuçlar elde edeceksiniz ki Başak neydi? Çalışma, iş potansiyelleri. Ondan sonra biraz daha olumlu gelişmeleri getirebilir hayatımıza. Disiplin, kararlılık ki bilhassa hijyen. Ve şu anda biliyorsunuz bizim özellikle deprem bölgesindeki tüm vatandaşlarımız bu dertle muzdaripler. Hijyenle ilgili konular, temizlik ve tabii ki buna bağlı eğer bu şartlar eğer oluşmazsa ne olacak? Tabii biraz salgınlarla, hastalıklarla da böyle yüzleşme durumu da olabilir. O yüzden bu alanlara özellikle dikkat edelim. Ne yapalım? Elimizi, yüzümüzü mümkün olduğunca tabii. Yani ıslak mendiller olabilir. O şart oradaki insanlara, arkadaşlara söyleyecek sözüm yok. Yani buradan konuşması kolay diyebilirler. Gayet de haklılar ama yani içtiğimiz sulara çok çok daha fazla şey yapalım. Dikkat edelim sevgili dostlar. Çünkü dediğim gibi bu dolunaya doğru giderken böyle durumlarla sıkça güçlü şekilde hatta diyeyim karşılaşacağız gibi duruyor açıkçası. Sevgili arkadaşlar bugün şuna bakacağım ben şimdi. Bugün başka neler olabilir? Tabii hafta sonu genel itibariyle yine Mars'a bakıyoruz. Evet, Mars'ın Merkür'le güzel bir etkileşimi var. Onun yanı sıra ne olabilir? Biraz daha bilinmeyen konular gündemimizde olabilir. Kayıplar gündemimizde olabilir. İlişkilerde biraz agresyon, stres getirebilir bugünler. Onu da söyleyeyim. Ama özellikle ilişkilerde mesela maddi konularla ilgili bir takım bağlarda sorunlar çıkabilir ve o parasal kısmı ile ilgili işin eğer bir gündemde böyle bir gerginlik, bir anlaşmazlık olacaksa işte o manada olabilir. Paylaşılması gereken paralar bankalarla, finansla ilgili daha doğrusu diyelim. Göstergeler bu arada burada daha güçlü olacak. Şimdi bu arada yine Plüto iş başında tabii. Yani Plüto'ya aslında ay güzel açıları var ama 29 derecede ya. Özellikle pazar cumartesiye cumartesi gecesi yani pazara bağlandığımız gecede bence önemli konuları, görüşmeleri yapmak için o günü kullanmanızı tavsiye ediyorum. Tam olarak hatta o günle ilgili güzel de bir saat vereyim. Mesela pazar günü tam olarak saat 16 ile 16'dan sonra aslında. Ama biz onu bir saat öne çıkalım 15. 15 42 16 42 pazar günü. Çok ciddi konular için bu saati kullanın. Ama pazar günü için yine söylüyorum 15-16 araları 14-30 16 araları ayın Satürn'e karesi var bu saatlere biraz dikkat çekmek istiyorum açıkçası sevgili dostlar.
biraz daha tedbirli ve temkinli olmakta açıkçası fayda var. Öyle söyleyeyim. Evet, bakalım sevgili dostlarım. Bu gün bizim şanslı, güzel, keyifli saatlerimiz hangileri olacakmış hemen söylüyorum. İlk saati söylüyorum. 11, 18 ve 12, 14 aralığında bugünün şanslı kabul edebileceğimiz güzel bir saati. Evet, ikinci saatimiz 17.50, 18.47 aralığında. Eğer bir problem varsa, bir sorun varsa, aşılması gereken bir duygu hali veya düzeltilmesi gereken bir konu varsa, biriyle irtibat kurmanız gerekiyorsa işte bu saat bence tam yerinde olur. Diğer saatimiz gece saatlerine denk gelecek 01, 02, 30'a doğru, 30'a kadar da geçerli açıkçası. Yine bu gece saatleri de cumartesi akşamı kullanmak isteyen arkadaşlar daha önemli işler için değerlendirebilirsiniz. Her yapacağınız konuşma, her vereceğiniz mesaj çok daha olumlu karşılanır. Çok daha olumlu anlaşılabilir sevgili dostlarım. Öyle böyle bir gün geçireceğiz. Bugün de evet, güzel bir yayın, güzel bir hafta sonu dilemeyi gerçekten çok istiyorum. Hep böyle tam dileyecek oluyorum, unutuyorum. Ağzından insanın kaçıyor, insan oluyoruz malum. Tüm dostlara, herkese sevgi, güzel niyetlerimizi, şifalarımızı diliyoruz. Evet, yarın yine görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.